Merhaba. Bugün sinema tarihinin en büyüleyici ve en hüzünlü yıldızlarından biri olan Romy Schneider'in hikayesine dalıyoruz. Viyana'da doğan küçük bir kızdan Avrupa sinemasının kraliçesine uzanan bir yolculuk. Ama bu yolculuk sadece ışıltılı ödüllerle değil, hastalıklar, ihanetler, paparazzilerin tacizleri ve tarifsiz acılarla dolu. Doğumundan Sisi filmlerine, Alain Delon ile fırtınalı aşkından evliliklerine, üvey babasının parasını çalmasından oğlunun trajik ölümüne ve Boissy-Saint-Sauvoir'daki son istirahatgahına kadar Romy'nin hayatını adım adım takip edeceğiz. Hazırsanız yolculuğa başlayalım ve Romy'nin duygusal dünyasına girelim. Romy Schneider 23 Eylül 1938'de o dönemde Nazi Almanyası'nın bir parçası olan Avusturya'nın Viyana kentinde Rosemarie Magdalena Albach olarak doğdu. Alman nüfus kağıdı taşımasının nedeni de buydu. Annesi Magda Schneider, Almanya'nın ünlü bir film yıldızı, babası Wolf Albach-Reti ise Viyana'nın prestijli tiyatrolarında tanınmış bir aktördü. Sanat, Romy'nin ailesinde adeta bir mirastı ama bu miras küçük Romy için pek de mutlu bir çocukluk getirmedi. Doğumundan 3 hafta sonra ailesi Viyana'yı terk etmek zorunda kaldı. Büyük annesiyle büyük babasının yanına Schönau am Königsee'ye taşındılar. İkinci Dünya Savaşı'na rağmen kardeşi Wolf Dieter'le birlikte Bavyera'daki günleri huzur içinde geçti. Derken yıllardır üzeri itinayla örtülen geçimsizlik baş kaldırdı ve 1943'te çatlayan ilişki 1945'te boşanmayla sonuçlandı. Anne babası boşandığında Romy sadece 7 yaşındaydı. Annesi Magda, Romy'yi ve erkek kardeşi Wolf Dieter'i alarak yeni bir hayat kurdu. Magda'nın ikinci kocası yani Romy'nin üvey babası Hans Herbert Blatzheim, Romy'nin hayatında karanlık bir figür oldu. Blatzheim bir restoran işletmecisiydi ve Magda'nın menajeri olarak Romy'nin kariyerini yönetmeye başladı. Ama bu yönetim pek de göründüğü kadar masum değildi. Romy yıllar sonra Blatzheim'in kendisine cinsel tacizde de bulunduğunu açıklayacak, bu travmanın izlerini ömür boyunca taşıyacaktı. Dahası Blatzheim, Romy'nin kazandığı paraları zimmetine geçirdi. 1950'lerde Sisi filmleriyle Romy milyonlar kazanıyordu ama Blatzheim bu paraları kendi işlerinde kullandı ve kötü yatırımlar yaptı. Romy 20'li yaşlarında bile finansal sorunlarla boğuşuyordu. Çünkü üvey babası onun servetini adeta buharlaştırmıştı. 1968'de Blatzheim ölünce Romy'nin borçları ortaya çıktı. Fransız vergi dairesine milyonlarca frank borç ve sıfırlanmış bir banka hesabı. Romy bu ihaneti hiç unutmadı ve annesiyle ilişkisi de bu yüzden hep gergin kaldı. Romy 15 yaşında annesiyle birlikte Beyaz Zambaklar filminde ilk kez kamera karşısına geçti. Utangaç ama kararlıydı. Annesi setlerde ona "Gülümse Romy" diye fısıldarken Romy kendi yolunu bulmaya çalışıyordu. 1955'te 17 yaşındaki Romy, Sisi filminde Avusturya İmparatoriçesi Elizabeth'i canlandırdı. Bu romantik biyografik film Romy'yi bir gece içinde Avrupa'nın sevgilisi yaptı. 1955, 56, 57 yıllarında peş peşe çekilen Sisi, Sisi Genç İmparatoriçe ve Sisi bir İmparatoriçe'nin Kader Yılları adlarındaki üçlemesi özellikle Almanya ve Avusturya'da dev bir başarıydı. Romy masumiyeti ve zarafetiyle izleyicileri büyüledi. Ama bu şöhret Romy için bir altın kafesti. Sisi rolü bir yulaf ezmesi gibi üzerime yapıştı demişti yıllar sonra. Herkes onu sadece o tatlı prenses olarak görmek istiyordu. Oysa Romy daha derin rollerin peşindeydi. Üstelik üvey babası onun adına film tekliflerini reddediyor, Sisi filmlerine devam etmesi için zorluyordu. Örneğin Louis Buñuel'in bir film teklifini Blatzheim geri çevirmişti. Bu da Romy'yi deliye döndürdü.
Romy bu baskılardan kurtulmak için 1958'de Christine filmiyle Paris'e adım attı. Ve işte burada hayatının en büyük aşkı Alain Delon ile tanıştı. 1958'de Christine filmi için Romy, rol arkadaşını seçme şansını elde etti. Alain Delon'un fotoğrafını gördüğünde ilk izlenimi fazla yakışıklı, fazla havalı oldu. Yine de sette aralarında bir kıvılcım çaktı. 19 yaşındaki Romy ve 22 yaşındaki Alain çekimler sırasında birbirlerine aşık oldular. Romy ailesinin tüm itirazlarına rağmen Alain'le yaşamak için Paris'e taşındı. 1959'da İsviçre'de nişanlandılar. Bu ilişki medyada bir fırtına kopardı. Alman basını Sisi bir Fransızla kaçtı diye manşetler attı. Hatta Romy'yi vatan haini bile ilan ettiler. Romy ve Alain Paris'te Sen Nehri'ne bakan bir dairede yaşadılar. 1960'ların en göz alıcı çiftiydiler ama Alain'in çapkınlıkları Romy'yi yıprattı. 1963'te Alain ilerideki yıllarda evleneceği Nathalie Delon ile Meksika'ya gidiyorum sana mutluluklar diye kısa bir not bırakarak ayrıldı. Romy bu ayrılığın acısıyla bileklerini keserek hayatına son verme girişiminde bulundu. Yine de Alain ile bağları kopmadı. 1968'de Türkiye'de Sen Benimsin adıyla vizyona giren La Piscine filminde yeniden bir araya geldiler. Ekran uyumlulukları bir efsaneydi. Romantik ilişkileri bitmiş olsa da Alain, Romy'nin ölümünden sonra onu her zaman sevdin diye yazdığı duygusal bir mektupla ona veda etti. Romy, Alain'den ayrıldıktan sonra toparlanmaya çalıştı. 1966'da Alman yönetmen Harry Mayen'le evlendi ve aynı yıl oğlu David doğdu. Ama Harry, Nazi toplama kamplarında yaşadığı travmalar yüzünden duygusal olarak dengesizdi. Evlilik 1975'te boşanmayla sona erdi. Harry 4 yıl sonra da intihar etti. 1975'te Romy özel sekreteri Daniel Biasini ile evlendi. 1977'de de kızı Sara doğdu. Ama bu evlilik de uzun sürmedi. 1981'de boşandılar. Romy'nin sağlığı da bu dönemde bozulmaya başladı. 1981 baharında Quiberon'da dinlenirken ayağını kırdı. Bu da La Passante du Sans Souci filminin çekimlerini erteledi. Daha kötüsü aynı yılın Mayıs ayında böbrek kanseri teşhisi kondu ve bir böbreği alındı. Bu ameliyat Romy'nin kalbini zayıflattı ve onu fiziksel olarak kırılgan bir hale getirdi. Sigara, alkol ve ilaç kullanımı da sağlığını daha da kötüleştirdi. Romy'nin hayatındaki en büyük trajedi 5 Temmuz 1981'de oğlu David'in ölümüyle oldu. 14 yaşındaki David, Daniel Biasini'nin ailesinin Saint-Germain-en-Laye'deki evinde bir kazaya kurban gitti. Bisikletle geziden dönen David, dedesi ve ninesini rahatsız etmemek için kapıyı çalmak yerine bahçe çitini tırmanmaya karar verdi. Ancak ayağı kaydı ve demir çitin sivri uçlarından biri karnını deldi ve aort atar damarını yırtarak ağır bir kanamaya neden oldu. David, dedesi ve ninesi tarafından bulundu ve hemen hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alındı ama kan kaybı çok fazlaydı. Paparazziler bu trajedide bile Romy'yi rahat bırakmadılar. David'in cenazesinde Alain Delon'un bağırarak kovmasına rağmen fotoğraf çektiler. Daha korkuncu, bir paparazzi hasta bakıcı kılığına girerek hastane morgunda David'in cesedini gizlice fotoğrafladı. Romy bu fotoğrafları gördüğünde çıldırdı ve o fotoğrafçıyı öldürmek istiyorum diye bağırdı. Bu iğrenç olay Romy'nin zaten kırılgan olan ruh halini daha da yıktı. 1981'de Romy, Fransız yapımcı Laurent Petain ile tanıştı. 33 yaşındaki Laurent, Romy'den 9 yaş küçüktü ve ona yeniden umut verdi. 1981'in zor günlerinde David'in kaybından sonra bile Laurent, Romy'nin yanında oldu. Birlikte Seyşeller'e tatile gittiler. Sara ile vakit geçirdiler. Romy, Laurent'la sakin bir hayat hayal ediyordu.
Bu hayalin bir parçası olarak 1982 Mart'ında Paris'e 50 kilometre uzaklıktaki Boissy-Saint-Sauveur köyünde bir kır evi satın aldılar. Romy bu evde kızı Sarah'yı büyütmeyi, çiçekler arasında huzurlu bir hayat sürmeyi planlıyordu. Burada reçel yapacağım, ağaçların altında yürüyeceğim diye yazmıştı annesine. Ama maddi sorunlar peşini bırakmadı. Üvey babasının yolsuzlukları, eski kocalarının fuzuli harcamaları ve Fransız vergi dairesine olan borçları yüzünden evin ödemeleri zora girdi. 10 Mayıs 1982'de Romy, Zürih'te bir vasiyetname yazarak tüm mirasını kızı Sarah ve Laurent'a bıraktı. Ne yazık ki Romy bu eve taşınamadan hayatını kaybetti. Boissy-Saint-Sauveur onun son hayaliydi ama sadece mezarıyla anıldığı bir yer oldu. Romy 1970'lerde Hayat Bağları, Sezar ve Rosalie gibi filmlerle kariyerinin zirvesine ulaştı. Son filmi 1982'deki Sanssouci'de gezinen kadın filminde 2. Dünya Savaşı'nda kocasını ve oğlunu kaybeden bir kadını canlandırdı. Bu filmde oğlu David'e adadığı rolüyle yürekleri dağladı. Ama sağlık sorunları, alkol ve ilaç bağımlılığı onu tüketiyordu. 29 Mayıs 1982'de 43 yaşındaki Romy, Paris'teki evinde hayat arkadaşı Laurent Petain tarafından çalışma masasında hareketsiz bulundu. Resmi rapor kalp krizine bağlı doğal ölüm dedi. Böbrek ameliyatı kalbinin zayıflamasına neden olmuştu. Kimileri alkol ve ilaç karışımından şüphelendi ama Laurent'ın baldızı Claude Petain, Romy o gece alkol almamıştı, intihar etmedi diyerek doğal ölümü savundu. Otopsi yapılmadı, bu da spekülasyonları arttırdı. Romy Boissy-Saint-Sauveur mezarlığına gömüldü. Alain Delon cenazeyi organize etti ve David'in mezarını da annesinin yanına taşımasını sağladı. Mezar taşında Rosemary Albach yazıyor. Romy Schneider bir yıldızdan çok daha fazlasıydı. O tutkuyla sevdi, derin acılar çekti ama her zaman sahiciydi. Hastalıkları, ihanetleri, oğlunun kaybı ve paparazilerin tacizleri onu yıprattı ama ölümsüz filmleriyle hala bizimle. Siz Romy Schneider'i nasıl hatırlıyorsunuz? En sevdiğiniz filmi hangisiydi? Yorumlarda paylaşın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.